Deccal, Deccal'in manası çok yalancı, hilekar, aldatıcı demektir. Çok şaşıracaksınız. Dicle kelimesi de Deccal ile aynı kökten gelir. Niye? Baktığında Dicle'nin akışı masum durur ama bir yüzeyim diye içine girdiğinde alır götürür seni. Bakarsın masum, içine girersin boğulur gidersin. Deccaliyet tam böyle bir olay. Gene olayı şahs-ı maneviye taşırsak karlı çıkarız. Deccal'den ziyade onun tahrip edici sıfatları, özellikleri nelerdir? Ne yapsan Deccal'e daha yakın olursun. Onu bil ki yapma. Hilekar, aldatıcı, düzenbaz. Deccal'in alt manası da bu var. Sen ticaretinde hileyle başladığın anda sen artık Deccaliyete yardım eden bir insansın. Deccal'in hususi özelliklerinde mesela israf çok had safhadır. Hadislerde geçen eli deliktir. Eskiler eli delik adama israfı bol olan adam derler. Şimdi bir propaganda var ve propaganda çok lezzetli bir propaganda. Çok tatlı. Mesela alışveriş çılgınlığı. Mutfak takımım 10 yıl gider. Tuzağı görüyor musun İrfan bak. Şimdi ben 10 yıl gidecek, 20 yıl gidecek koltuk takımını. Yılda bir değiştireceğim. Daha sonra o alma bende alışkanlık olacak. Sonra alamayacağım, param yetmeyecek. Ne yapacağım ben? Ya faize girerim, ya çalarım, ya yalan dolana girerim. İsraf hangi pencereden Deccal'e yardım ettiğini gördün mü şimdi? Yani bizi büyüledikleri, etkiledikleri meseleler. Beyler Kur'an-ı Kerim'de bizzatihi Deccal'den bahsedilmez. Sahih hadislerde de çokça bahsedilir. Zaten özellikle hadis kitaplarının ekserisinde Fiten diye bir bölüm vardır. O Fiten bölümlerinde kıyamet alametleriyle ilgili çok bahisler geçer. Orada Deccal ve Süfyan'la ilgili sayısız hadisleri, Hazreti Mehdi ile ilgili, Hazreti Mesih İsa ile ilgili sayısız hadislere denk gelebilirsin yani. Fiten bölümlerinde oraları derc etmişler. Efendimiz Aleyhisselam şöyle bir hadis söylüyor. Şüphesiz 10 alamet zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır demiş. O alametlerden biri de Deccaller oluyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın Deccal'i anlatmasıyla ilgili bir uyarısı var. Bu uyarı sizi şoke edecek. Bence bu hadisi daha önce hiçbiriniz duymadınız. Çok merak eden için Buhari Fiten 26, Müslim Fiten 105-109. Akıllara zarar bir hadis. Ben Deccal'in beraberinde olan şeyleri pekala biliyorum. Onun beraberinde sudan bir nehir ve ateşten bir nehir olacaktır. Hadiste iki nehir bahsediyor. Biri sudan, biri ateşten. Ama ateş gördüğünüz şey sudur. Su gördüğünüz şey ise ateştir. Çok inanılmaz bir şey yani. Şimdi sizden kim buna erişir de su içmek isterse ateş gördüğünden içsin. Çünkü onu su bulacaktır. Başka bir hadiste diyor ki ahir zamanda iman alevden kor olur. Tutsam elim yanar, atsam imanım gider diyor. Mükemmel ya. Bu illüzyonları var değil mi? Mesela medeniyet fantazisi deniyor. Hangisinin sonu ateşe gitmiyor? Bir genç evde oturup imanını muhafaza etmeye çalışsa ya da bir aksiyona, bir hizmete girişse bu sefer ona ne gözle bakıyorlar? Ateş gözüyle bakıyorlar. Asıl su odur işte odur. Bu verdiğim örnek bir örnek ha. Trilyon örnekle çoğaltın lütfen. Yani dar görüşte kalmayalım, genişletelim ama normal bir hadis değil yani. Farkında mısın? Akıllara zarar değil mi? Demek ki Deccal Allah Azze ve Celle'nin insanları kıyametten önce gönderdiği bir sihirbazdır. Ne olsun diye? İmtihan olsun diye. Şu az önce söylediğimiz hadis resmen sihirden bahsediyor. Ateşi su gösterebiliyor, suyu ateş gösterebiliyor. Allah Allah. Çok ilginç ya. İnsanlar gençliğini yaşasın, değil mi? Gelişsin diye. Ya benim kaç arkadaşım var Work and Travel'la gitti. Maddeye, zinaya, nelere bulaştı ya. Vallahi çok üzücü hadiseler ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya diye ya. Bak o zinaya bulaştı. Sadece adam canevinden düşünme. Bir adamın da kızı. Geleceğin bir çocuğunun da annesi bak. Kim kıyabilir ki değil mi? Kim öyle ister ki? Kıyamaz insan ya. Bir candır o ya. Umutlarının yıkılmasına, kendisinin öyle kullanılmasına, böyle bir günaha girmesine. Ama neyin içerisinde veriliyor bu? Su gözüken ateş var. Ya gençler eğlenmesin mi efendim? Gençler aksiyonda, sosyal aktivitede bulunmasın mı efendim? Bulunsun da neden 10-20 tane dandik yıl için sonsuz hayatlarını riske atıyorsunuz o genç kardeşlerim? Paplarda birbirlerine gösterişi sunmak için, birbirleriyle belli başlı meselelerde yarışmak için nasıl haramlara giriyorlar görmüyor musunuz ya? Su gözüküyor ama altından ateş çıkıyor. İşte bizim gibi her gün binler mesaj gelmedikleri için insanlar çok net göremiyor değil mi? Profiline baktığında çok gösterişli bir kişi. Hayattan bıktım, ne yapacağım diye o mesajları atıyor işte. Biz her gün binlercesiyle muhatap oluyoruz. Allah onların da bizlerin de yardımcımız olsun. Yani biz ermiş kurtulmuş değiliz. Allah yarın da bizi düşürebilir. İnşallah düşürmesin. Düşürmesin diye bir mücadeledeyiz yani. Acır inşallah bizi affeder diye. Yoksa sen garantide değilsin yani öyle bir nazarla bak. O sihirbazlık ile cenneti cehennem, cehennemi cennet gibi gösterebiliyor. Bu bir illüzyon yani. Bu farklı göstermesi de fitne, fesada. Fesat ne demek? Doğru giden bir şeyi bozmak demek değil mi? İfsat, fesat. Ne oluyor? O genç belki doğru gidecekti. Sen onu bozdun, hayatını bitirdin. Perişan ettin onu. Bak bu cenahtan ne görsen Deccal'in tuzağı oluyor Sinan. Ne görsen ama. Sadece dışarıda anlattığımız olaylarda mı oluyor? Hayır, bizim içimizde de oluyor bu. Bak geçen beni bir kardeş aradı. Bir abinin medresedeyiz dedi. Sürekli okuma yapıyoruz falan dedi. Çok iyi oluyor sürekli okuma yapmamız. Dedim ki bak o abinin, o insaflı abinin medresesinde olduğundan dolayı sürekli okuma yapman çok iyi oluyor. İnsafsız bir adamın eline düşseydin sürekli okuma yapman seni taassuptan ve tarafgirlikten başka hiçbir şeye sürüklemezdi. Öyle bir zamanda da tam zıttıyla geniş bakman icap ederdi. Ondan sonra ne oluşuyor? Taassup oluşuyor, tarafgirlik oluşuyor.
Kitapta yazanları mükemmel biliyorsun cümle cümle ama hiçbirini aksiyona geçiremiyorsun. En iyi benim diyorsun. En çok enaniyete düşen kimler oluyor? Neyiyle? İlmiyle. İlminle enaniyete giriyorsun. Hayır, ben hakikati anlatmalıydım. Alkışı ben almalıydım. Bu işler benim elimle olmalıydı diyorsun. Bildiklerin seni zarardan başka hiçbir şeye düşürmüyor. Bu da bir illüzyon, bu da bir deccal tuzağı. Yani o dairede de var imtihanları, bu dairede de var. Bir gün bir daireye giriyorsun. Çok sevimli bir şekilde. Oradan bir hakikat talep ediyorsun. Ardından bir gün bir şey oluyor. Bir alkış oluyor. Bir tebrik oluyor. Bir imza oluyor. Bir bakıyorsun yok arkadaş. Yani ben varken diyorsun. Ne gerek var diyorsun değil mi? Şöhret ne oluyor? Zehirli bir bal oluyor. Ağzına tattığında besliyor. Mideye inme sürecinden sonra seni zehirleyip yatağa düşürüyor. Zihnin hep keşmekeş. Kalbin sürekli dağınık. Gecelerin harap. Ondan sonra da öyle geçiyor. Anlatabildim mi? Bunlar da aynı tuzaklar yani. Şöhret kimin tuzağı? Şöhret. Dünya alkışladı beni. Allah da dedi böyle kul mu olur dedi. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım kabirde ben? Ben içe dönük yaşayamazsam, benden nasıl razı olur diye yaşayamazsam, bir kulun kalbini kırma korkusuyla yaşayamazsam, bu izzetli durmadan ayrı bir şey değil bu arada. Gün gelir izzetli durman gerekir yani, o başka bir mesele ama birini kırma, fitne verme, ortaya fesata uğratma, fitne fesata. O yüzden o kardeşe onu dedim yani. Sizin başınızdaki insanın gönlü güzel olduğundan sizin için okumak çok iyi bir şey. Ama başka cenah da öyle değil. O adam okudu mu? Okudu. Taassuba tarafkirliğe girdi mi? Girdi. Bak bunlar düşman. Saldırın! Bütün bildikleriyle bunlara saldırıyor. Mümin mümine nasıl adavet edebilir Allah aşkına ya? Senin etrafında adavet edecek hiç mi müşrik kalmadı ya? Dünyada adavete medar hiç mi sıfat kalmadı Deccal'in sıfatı? Sen nasıl mümine adavet ediyorsun? Bu da Deccal'in tuzağı, başka bir şey değil. Benim o Hutbe-i Şamiye'de okuduğum muhabbet ve adavet bölümlerini okusanız ne demek istediğimi daha iyi anlardınız. Okuyan varsa iyice hatırlasın. Ahir zamanda İslam'ın yayılması umumi olacağından karşısındaki güç de umumi olacak. Bu yüzden Deccal'in kuvveti de bu kadar umumi. Ne dedik? Her şey zıttıyla bilinir. Güzeli mi arıyorsun? Önce en kötüyü bul. O kötüye bak, kuvvetine bak, kıymetine bak. Sonra dersin ki bunun karşısındaki mübarek zat, cemaat, şahıs, güruh, insan topluluğu, maneviyat, düşünce, tüzel kişilik kimse işte onun gücü düşmanından belli dersin. Her şey zıttıyla biniyor çünkü. Şahıslar üzerinden Deccal konuşmak insanı bir yere kadar götürür. İlla ki belli başlı şahıslar Deccal midir? Evet, belli başlı şahıslar Deccal'dir. Hadiste öyle geçiyor. 30 kadar Deccal gelmedikçe kıyamet kopmaz. Bir insan yine nur-u iman ile bunları bilebilir. Belli bir merhaleye kat ettikten sonra bunlarla mücadele edebilir. Ama sen İslam'a uymayan, nefsinin bozgunculuğunu eline alamamış, bununla baş edememiş bir insansan, bu şahısları bilsen ne, bilmesen ne, az önce yaptığımız konuşma gibi düşünebilirsiniz. Demek böyle bünyeler için şahıstan ziyade şahs-ı manevisi. Ne yaparsam Deccal'in tuzağına düşerim. İsrafa girersen düşersin. Ne yaparsam Deccal'in tuzağına düşerim. İffetini muhafaza etmezsen, ahlakını muhafaza etmezsen Deccal'in tuzağına düşersin. Seni kaçak iddia oynatan arkadaşlarınla devam edersen, iş ortamında daha fazla kazanayım, ben de o adamın arabasından alayım diye hile hurdaya başvurur. Kaçak işlere girersen Deccal'in tuzağına düşersin. Ondan sonra seni kaç Kabe paklar, kaç haç paklar. Olayın esprisini görüyor musun? Deccal'in en büyük silahları, en büyük tabiyyunluk. Çok ilginç değil mi? Ne demek tabiyyun? Tabiatçılık. Doğa içerisinde her türlü ihtiyacını kendi yaratır, kendi karşılar falan diye. Kendi sisteminde çarkı döner desek olur mu? Naturalizm. Kendi kendine yeter bir sistem. Maddiyunluk. Her şey maddeden ibarettir. Mana yoktur, ruh yoktur. Nasıl bir felsefe? Bak şimdi olaya bak olaya. Maddiyun. Peki maddiyunluk varsa bu ahlak nereden geliyor yani? Mesela insanlar yaşlanan anne babalarını öldürsün mü? Öldürmesin. Niye? Ahlaken. Peki maddiyun felsefede bu ahlak nereden gelir? Gelemez bir yerden. Anladın mı? Bir tabiri yok yani. Bir karşılığı mevcut değil. Seni maddiyunluk felsefesinde mananın, ruhun, ahkamın, ahlakın olmadığı bir alana sevk ediyor bak. Mesela namus niye olsun? Gene aynı cevapları veriyorlar ya. İşte doğal seleksiyonda insanlar namuslu olunca üçünün bir tanesi hayatta kalmış, o yüzden namusla devam ediyor. Bu namusa şey mi yani? Gerekçe olarak değil mi? İlkokul tezi gibi. Beyin artık o sistemi böyle empati yapmış, demiş namuslu olalım yoksa ölüyoruz bak falan değil mi? Namuslu olunca şu hormon salgılanıyor. Ya hormon salgılanacak. Elektrikle mi gelecek o? Yani bir şeye sebep olacak yani. Nedensel olacak bir şeye. Ona da hormon sebep oldu. Başka bir şey sebep oldu. Ama akıl, şuur, mantıktan beri bir hormon. Nasıl olur hanımını kıskandırır yani? Bu buna gerekçe olamaz işte. Maddi felsefe girdiğinde bu ve bunun gibi tabirlerin her biri yok olup gidecek. Ahlaksızlık, huşiyat nasıl öne çıkacak? Üstad Hazretleri'nin tabiriyle dışı süs, içi pis. Avrupa, Amerikan toplumlarında 1+1 evler, home office dedikleri, stüdyo evler dedikleri had safhada. Maalesef Türkiye'de de yaygınlaştı. Benim hoşnut olduğum bir olay değil. Çünkü bu tür evler genellikle menfi niyetlerle kullanılıyor. Genellikle diyorum yani. Bu yapıldı, berbattır demiyorum da. Şimdi yurt dışında bu had safhada var ama yurt dışında had safhada olmasının sebebi ailenin birbirleri ilişki içerisindeki dinamiklerin her biri deforme olmuş durumda. Çocuk 18'i gördükten sonra artık 10 yılda bir anne baba diye bir telefon açar. Belli değil yani.
İşte Amerika'daki belli başlı hadiseler. Adamın bir tanesi evde sürekli bilgisayar oynuyor diye çocuğunu mahkemeye veriyor ve polis zoruyla çocuğunu evden çıkarttırıyor. Hatta çocuk en sonki eşyalarını bir kamyonete yüklerken tükürüp onlara tekme atıyor falan. Başka bir emsal, adamın bir tanesi belki milyon belki milyar dolarlık şirketini çocuğu olmadığından dolayı köpeğe bağışlıyor. Yurt dışında 30 bin büyük şirketin varisi yok. Çünkü bu ilişkiler komple kopmuş. Ne diye kopulmuş? Dışı süs, içi pis. Başta lezzetli gelen bir atmosfer var. Gençsin, eğlen, hayatını yaşa, özgürlüğünü kazan, değil mi? O temel bağlar, ahlaklar, ahkamlar, onlar koptuktan sonra insan bunun 35 yaş sonrasını düşünemiyor. 35 yaş sonrasında senin beynini uyuşturabilecek bir işin yoksa, bir gücün yoksa, seni oyalayabilecek bir şeyin yoksa bittin demek. Diyor ki 6'da uyandım akşam diyor, ne yapacağım bilmiyorum, iş yok, güç yok diyor. Bunu diyen çok meşhur birisi belki. Çünkü uyutabilecek bir şey yok elinde. Maddi yön ne demek anlıyor musun? Üstad Hazretleri buna karşılık nasıl bir kılıç, nasıl bir silah kullanmış anlıyor musun? Doğa kendi kendine bir şeyleri çözüyor demek. Salvador Dali'nin resmini Salvador Dali'yi silerek ele almam demek. Salvador Dali'nin adı olmadıktan sonra o resim 5 kuruş. Adı geldikten sonra 5 milyar dolar. Çünkü o resmin maddi bir kıymeti yok. Manevi bir kıymeti var. Salvador Dali yaptı diye kıymeti var. Şimdi meselede tabiyyunluk, maddiyunluk, Deccal'in büyük silahları. Heva ve heveslerin tahriki, Deccal'in büyük silahlarından bir tanesi. Şimdi biz günde 5 vakit uzun tesbihat yapıyoruz. Üstad Hazretleri işte hadislerden derlediğiyle, değil mi, bir uzun tesbihat. Çok da güzel dualar var içerisinde. O tesbihatta sabah ve akşam vakitleri şöyle ecirna minennar diye bir duamız var bizim. Ellerimizi ters çeviririz. Niye ters çeviriyorsun? İnsan bir şey istemedi mi böyle yapar. İstedi mi böyle yapar. Demek istemiyorsun ki böyle yapıyorsun yani. O hadiste geçiyor o meselede bu arada. Tesbihatta sürekli ettiğimiz cümlenin bir tanesi. Allahümme ecirna min fitnetil Mesihid Deccali ve Süfyan. Neyin fitnesinden bizi koru diyoruz? Mesih-i Deccali ve Süfyan. Süfyan ve Deccal de birer Mesih'tir. Çünkü mes'etme özellikleri vardır. Mes'etmek ne demek? Dokunmak. Deccal ve Süfyan bu rejimin başını çeken, bu manada, bu olumsuzluğa sahip olan kimse nereye dokunsa bahar mevsiminde çiçeğe dokunsa çiçeği söndürür. O yüzden orada geçen kavram Mesih ayrı, Süfyan ayrı, Deccal ayrı değil. Mesih-i Deccal ve Süfyan. Nereyi mesetseler kendi karanlık yüzlerini oraya da bulaştırıp tahrip ederler. O görüş, o perspektiften Süfyan ve Deccal'in gücünü elinde bulunduran birisi bir memlekete gelse, bir bölgeye gelse, bir diyara gelse, bir sisteme elini atsa, nereye elini atsa kendi gibi, zift gibi karanlık eder orayı. Hazreti İsa'da olan mesetme özelliği Deccal ve Süfyan'da da tam zıttıyla var. Onlar da nereye dokunsa, bulaşsa orayı tahrip ediyorlar. Süfyan. Şimdi Deccal dünya ile birlikte asırlardan beri gelen İslam dünyasını çokça tahrip edecek. Deccal'in yaptığı şeyler. Ama Süfyan'ın yaptığı şeyler bizzat İslam'ın özünü sulandırma çabaları. Mesela şeair-i İslamiye denen olaylar var. Ne demek bu? İslam'ın şiarı. Yani bayrağı, sembolü gibi. Mesela şimdi birisi rica etse ya beyler şu Türk bayrağını değiştirseniz olur mu diyor. Değişmez ya. O bayrak masa başında böyle yazıyla imzayla olmamış. Kanla olmuş. Onun her bir sembolü bir şeyleri temsil ediyor. Hani diyor bir sarıktır, bez parçasıdır çıkar diyor hakim. İskilipli Atıf Hoca diyor ya merhum. Hakim Bey sizin arkanızdaki de bir bayrak diyor yani. Ona da aynı nazarla bakıp çıkarabilir misin diyor. Hayır. Onda artık işlenmiş madde ötesinde bir mana var. İşte böyle İslam'ın şiarlarına, sembollerine birden taarruz edilecek. Süfyan'da girişimler, böyle dur Müslümanları döveyim öldüreyimden başka İslam'ın tam özünden bir tahrip damarı başlayacak. Okuduğum vakalarda şunu gördüm. Anlatınca anlarsınız. Ne pislik varsa gerçekten Yahudi çıkıyor arkasından. Gerçekten. Dünya çekmiş bunlardan. Şimdi Deccaliyet ağlar küfrü mutlakı temsil edecek. Deccaliyetin sonunda Süfyaniyet başlayacak. Süfyaniyet de münafıklığı temsil edecek. Bir tanesi bildiğin biz İslam'a karşıyız, küfür taraftarıyız. O bittikten sonra ötekisi nasıl başlayacak? Biz de sizdeniz deyip içeriden oymaya çalışacak İslam'a. Bu da Süfyaniyet. Yine olaya şahs-ı manevi ve sıfat olarak bakalım. Şu yorum çok yapılıyor. Şunu unutmayalım. Süfyaniyeti temsil edenler belki camiden çıkmayacak. Şimdi şöyle bir yorum var. Yorum çok ilginç. Ahir zamanda insanlar Deccaliyetten kaçayım, dinimi muhafaza edeyim derken Süfyaniyetin kucağına düşecek diyor. Bu çok fena işte. Niye ahir zaman olduğunu bari anla. Niye dehşetli zaman olduğunu. Neden böyle her bastığın şeyde üstad o kadar ikaz ediyor bir anla yani. Deccaliyetten kaçayım derken Süfyaniyetin tuzağına düşecek. Çok basit size örnek verelim. İşte hariciler. Allah için kafa kesiyorlar. Nereden kaçıyor, nereye gidiyor işte. Az önce vermiştim örnek. Şimdi Risale-i Nur'dan da yerini okuyaraktan devam edeyim. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da şöyle anlatmış. Yani Sakif kabilesinden biri davayı nübüvvet edecek. Değil mi? Kim o? Müseylemetül Kezzab. En yalancı Müslümancık değil mi? Ve biri hunhar zalim zuhur edecek. Deyip nübüvvet dava eden meşhur muhtarı Müseyleme ve 100.000 adam öldüren haccacı zalime haber vermiş diye burada geçiyor Risale-i Nur'da. Bunu şerh edenler de Deccal
misali vermiş diye bize yorumlamışlar. Burada kuvvet bulan şahıslar, mesela Süfyaniyet'i anlatıyorum şu an. Gelip bakın ben ilahım haberiniz olsun demeyecek tabii ki. Mesela burada şahıslar çok rol oynadığı oluyor. Mesela Hz. Musa döneminde firavunluk mesleğini devam ettiren kişinin adı ne? Amnofis, değil mi? Onların umumuna firavun deniyor, değil mi? Ama Amnofis belki bir deccal temsiliyetini örneklemek için söylüyorum. Ben sizin Rabbinizim, ben sizin ilahınızım. Benden daha büyük kimseniz yoktur gibi. Süfyan bunu bu şekilde demeyecek. Peki ne diyecek Süfyan? Ben sizdenim diyecek ama kanunlar, kurallar ne söylersem benim sözümden başka söz yoktur diyecek. İçeriden belki kendi sistemiyle bu işi tahrip etmeye çalışacak. Dolaylı. Şimdi ümmet içerisinde öyle bir zaman gelecek ki bilmesi gereken şeyleri gerektiği gibi bilen alim bile kalmayacak bir dönem gelecek. Hani az önce hadiste de okuduk ya. Artık tahribat tabakası ilmi ve İslam'ın izzetini temsil eden adamlara kadar çıkacak. Piyasada fiyatını bulunca fetva verecek insan bile bulabileceksin. Örneği çok. Ne kadar üzücü bir şey değil mi? Yani artık parayla fetva verebilecek insanların olacağı bir dönem olacak. Şimdi sanki o dönem uzak değil. Böyle dönemlerde insan keyfiyetin arttırışının yolunu bulmalı. Kemiyetin değil. Yani ben çoğum, ben kalabalığım, ben fazlayım, bu önemli değil. İçe dönük, ihlasa dönük, keyfiyetin artacağı bir yaşantı böyle dönemlerde paha biçilmez olacaktır. Böyle dönemlerde azlar çok ve daha kıymetli olacaktır. Sayı ile olsa böyle dönemlerde kalabalık sürüden farkı olmaz. Şimdi bunları şu hadise binaen söyledim. Hadiste geçiyor, diyor ki 70.000 Taylasanlı ve Horasanlı. Taylasan ne demek? Sarıklı. Deccal'in ordusuna tabi olacak diye hadis geçiyor. Yani sen o kişiyi ilmin hepsine ezbere biliyor göreceksin. Sen o kişiyi sarıklı belki de göreceksin. Ama tabiyetini nereye sunacak? Deccale. Yani senin alim bildiğin de karışık olduğu bir dönem olacak ahir zaman. Sen buradan ahir zamanın ne kadar şiddetli geçeceğini anla. Cennetin de ne kadar ucuz olmadığını anla. Bir insan ahlaksız bir baba olsa evdeki raiyetin 3-4 kişinin ahlakını bozar. Ama bir şeylere meyledebilen, bir şeylerle bozulabilen, deforme olabilen ama dini de temsil eden birisi olsa arkasından yığınla insanın komple ahiretine kastetmiş olabilir. Peki insan her zaman paradan mı etkilenir? Hayır. Mesela Haccacı Zalim'i konuştuk. Öldüğünde cebinde 3 dirhem bir şey varmış. Paradan hiç etkilenmemiş. Neyden etkilenmiş? Makamdan etkilenmiş. Sözünün geçmesinden etkilenmiş. Yani öyle insanlar göreceksiniz. Yaşayışı bir lokma bir hırka. Böyle bir çulun üzerine oturmuş, ömür boyu tefekkürle geçmiş. Ama benim sözümün altında insanlar tabi olacak, onun en zaaf noktası olmuş. Kimileri bunlardan da etkilenmemiş, o noktalarda dik duruş sergilemiş. Her insanın zaafı farklı çünkü. Ama deccaliyet bütün zaafları kapsıyor. Şehvetinden etkilenmiş, öyle değil mi? O insanı parayla satın alamazsın, makamla satın alamazsın. Onu da kayfe-i nisa cihetinden satın alabilirsin, öyle değil mi? Yani insanların etki sahaları çok. Ama bunlardan etkilenen insanlar arkasında götürdükleri yığınları da etkileyeceğinden dolayı o insanların da sonsuz hayatına suikasta bulunmuş olur. Az önceki hadis bunu anlatıyor. Ahir zamanın biz dehşetini anlayalım. Mesela biz bir evimizi korumak için evimizi kilitliyoruz. Yetmiyor bir çelik kapıyla daha kilitliyoruz. Yetmiyor apartman kapısı, yetmiyor site kapısı, yetmiyor güvenlik kamerası, yetmiyor bekçisi. Kaç tane kilit vuruyorsun? 50 tane, 60 tane kilit vuruyorsun. Senin imanın evinden daha az kıymetli bir şey değil. Sen bunun kıymetini ahir zamanında ne kadar sancılı ve ayağını kaydırıcı rolü olduğunu anladıktan sonra daha fazla kilit vurabilirsin. Bence bu dersleri üstünüze almanız lazım. Deccal dışarıdakileri böyle mi kandırıyor? Hayır, seni kandıracak. Hedef sensin, benim. Lütfen dışarıdakilere vurma meseleyi. Kendi üstüne alın. Sen de buradan kayabilirsin. Sen de buradan zaafa düşebilirsin. O yüzden keyfiyet, değil mi? Kalite arttırışı. Allah'la o rabıtayı kurma. Ya Rab bana sen yedersin. Seni tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır ya Rab. Yani bu mülahaza seni kurtaracak değil mi? Yoksa hafizan Allah bu tuzaklar sadece böyle dışarıda keyif eden, sefaat eden adamlar için değil, namaz kılan adamlar içerisinde çok geçerli hadiseler. El Fatiha mesela.